Vaktiyle bilinmeyen toprakları keşfetmek için yola çıkan bir kaşif düşün. Elinde çok kıymetli eski bir harita var. Kaşif haritaya bakıyor ve tam önünde devasa, geçilemez bir bataklık görüyor. Bu bataklıktan korktuğu için rotasını değiştiriyor, haftalarca yolunu uzatıyor, susuz kalıyor ve neredeyse ekibini kaybediyor. Aylar sonra bitap düşmüş bir haldeyken haritayı bir ışığa tutuyor ve ne fark ediyor biliyor musun? O geçilemez bataklık aslında coğrafyanın bir parçası değil, haritanın üzerine yıllar önce damlamış basit bir kahve lekesi. Sevgili dost, hayat yolculuğumuzda çoğumuz o kaşif gibiyiz. Önümüzdeki engellerin, acıların ve yetersizliklerin dış dünyada ya da kaderimizde olduğunu sanıyoruz. Oysa Doktor David Burns'un tüm dünyada yankı uyandıran başyapıtı iyi hissetmek bize şunu söylüyor. Leke senin hayatında değil, dünyayı okuduğun o zihinsel haritada. Doktor Burns bu kitabı masa başında değil bu arada Pennsylvania Üniversitesi'nde yıllarca bizzat ağır depresyon hastalığıyla çalışarak onların iyileşme süreçlerini gözlemleyerek kaleme aldı. Kitabın içeriği intiharın eşiğine gelmiş veya kronik mutsuzluk yaşayan yüzlerce danışan üzerinde başarıyla test edilmiş, klinik olarak kanıtlanmış tekniklerden oluşuyor. Dolayısıyla burada anlatılanlar sadece teorik bilgiler değil, gerçek hayatın içinden süzülüp gelmiş pratik birer yol haritası. Bu noktada Immanuel Kant'ın o meşhur ayrımını hatırlayalım. Kant, nesnelerin kendisini yani buna numen ismini veriyordu. Asla tam olarak bilemeyeceğimizi, sadece zihnimizin kategorileriyle algıladığımız dünyayı yani fenomen olarak adlandırdığı şeyi bildiğimizi söyler. İşte Burns'un kitabında anlatılanlar tam olarak dünyayı yani bizim algıladığımız dünyayı nasıl düzelteceğimizle ilgilidir. Bugün profesyonel ruh sağlığı çalışanları tarafından en çok tavsiye edilen bu kült kitabı tüm detaylarıyla konuşacağız. Daha doğrusu özetleyeceğim en önemli bölümlerini. 6 bölümde özetleyeceğim senin için. Her zaman olduğu gibi çayın kahven hazırsa hadi gel başlayalım derdim. Ancak malum Ramazan ayındayız. Bu arada hayır, bereket ve güzellik getirsin hepimize ve özellikle de mazlumlara. Bölüm 1, kitabın temel tezi yani duygularınızı olaylar değil düşünceler oluşturur. Aristoteles'ten Epiktetos'a kadar bilgelerin binlerce yıldır fısıldadığı o büyük hakikat. Burns'un kaleminde bilimsel bir formüle dönüşüyor. Bizi mutsuz eden işimizi kaybetmemiz değil, o kaybı ben başarısızım ya da benzeri şekilde tercüme etmemiz, yorumlamamızdır aslında. İşimi kaybettim, bu yüzden mutsuzum. Terk edildim, bu yüzden kötü hissediyorum. Başarısız oldum, bu yüzden değersizim. Bu tarz yorumlar kulağa son derece mantıklı ya da gerçekçi gibi gelse de aslında ancak ve ancak olumsuzluklara sebep oluyor. Doktor Burns burada devrimci bir şey söylüyor. Seni mutsuz eden olayların kendisi değil, olayları yorumlama biçimin diyor. Duygular düşüncelerden doğuyor, olaylardan değil. Bu iddia başta tuhaf gelebilir ancak bir an için şöyle bir örneğe bakalım. İki kişi aynı iş toplantısında sunum yapıyor. İkisi de hazırlanmış, ikisi de elinden geleni yapıyor. Toplantıdan sonra patronları herhangi bir yorum yapmadan odadan çıkıyor. Birinci kişi patron hiçbir şey demedi, demek ki beğenmedi, kesin beni yetersiz buluyor, boşuna uğraştım diye yorumluyor ve morali çöküyor doğal olarak. Akşam eve mutsuz gidiyor, uyuyamıyor bile. İkinci kişi patron bir şey demedi herhalde meşguldü veya düşünecek. Belki de iyi gitti ki ekstra bir şey söylemeye gerek duymadı diye yorumluyor ve bu kişi sakin kalıyor, akşamını da rahat geçiriyor. Aynı olay tamamen farklı iki duygu. Peki fark nerede? Olayda değil, olayı yorumlama biçimlerinde. İşte Doktor Burns'un tüm kitabı üzerine kurduğu temel burası. Duygu, düşüncenin ürünüdür diyor. Düşünce değişirse duygu da değişir. Bunun bilimsel dayanağı var mı? Evet, bu fikir havadan gelmiyor. Bilişsel davranışçı terapinin kurucusu Aaron Beck ve Albert Ellis'in çalışmalarına dayanıyor bu. Beck, 1960'larda depresyondaki hastaların düşünce kalıplarını inceledi ve sistematik olarak bilişsel çarpıtmalar yani düşünce hataları yaptıklarını keşfetti. Burns, Beck'in öğrencisi olarak bu teoriyi popülerleştirdi. 1989 yılında yayımlanan önemli bir araştırmada BDT yani bilişsel davranışçı terapinin depresyon terapisinde ilaç tedavisi kadar etkili olduğu ve uzun vadede
nüksetme oranlarının çok daha düşük olduğu görüldü. Bugün bilişsel davranışçı terapi dünya genelinde en çok araştırılmış ve etkinliği kanıtlanmış psikoterapi yöntemlerinden biri. Yazar kitapta bunu çok güzel bir metaforla anlatıyor. Düşüncelerimiz bir ayna gibidir. Eğer ayna kirliyse yansımada kirli görünür. Ama bu senin kirli olduğun anlamına gelmez. Aynanın kirli olduğu anlamına gelir. Depresyonda olan bir insan kirli aynaya bakıyor ve gördüğü şeyin gerçek olduğunu sanıyor. Oysa bu bir gerçek değil. Bölüm 2, beynimizin kurduğu 10 tuzak, yani bilişsel çarpıtmalar ve burası kitabın belki de en değerli, en önemli bölümü. Burns, düşüncelerimizin bizi nasıl kandırdığını 10 temel bilişsel çarpıtma ile açıklıyor. Bunları ben beyin tuzakları olarak adlandırmayı seviyorum aslında ve inan bana bunları okudukça hadi canım ben bunu her gün yapıyorum diyebilirsin. Daha doğrusu benden dinledikçe diyelim. Peki gel tek tek inceleyelim. 1. Ya hep ya hiç düşüncesi. Her şeyi iki uçtan görürsün burada. Ya mükemmelsin ya da tamamen başarısızsın. Arada hiçbir şey yok. Mesela bir öğrenci sınavdan 95 alıyor ama kaçırdığı o 5 puana üzülüyor. Başarısızım diyor. Ünlü bir siyasetçi seçimi kaybedince ben beceriksizim, ben yetersizim diyor. Halbuki başarabildiği onca şey var. Fakat ya hep ya hiç bakışı işte böyledir. Oysa hayat siyah beyaz değil. Hepimiz biliyoruz ki gri'nin tonlarıyla dolu. Peki buna bilimsel olarak bir bakalım. Mükemmeliyetçilik araştırmaları ya hep ya hiç düşüncesinin kronik stres ve tükenmişlikle güçlü korelasyon gösterdiğini ortaya çıkarıyor. Yani bu mükemmeliyetçi yaklaşım hem depresyonu hem de anksiyeteyi adeta besliyor. 2. Aşırı genelleme. Yani tek bir olumsuz olayı yaşarız ve bunu evrensel bir kural haline getiririz. İlk matematik dersin kötü geçti diye ben matematikte başarısız biriyim, bu dersten asla geçemem dersin mesela. Ya da bir kere reddedildiğinde hayatın boyunca herkesin seni reddedeceğini zannedersin. Burns buna Svengali etkisi diyor. Bir sihirbazın destesindeki tüm kartları aynı karta çevirmesi gibi düşün. Aynen bunun gibi beyin tek bir deneyimi bütün hayatına genelliyor. Kitapta çok güzel bir örnek vardı. Depresif bir satıcı düşün. Arabanın camında kuş pisliği görüyor ve işte benim talihsizliğim bu. Kuşlar her zaman benim arabamı buluyor diyor. Kendisine sorulduğunda 20 yıldır camına kuş pislemediği hiçbir günü hatırlamadığını söylüyor. Ama böyle bir şey tabii ki mümkün değil. 3. Zihinsel filtreleme. Bir durumun sadece olumsuz detaylarına odaklanırsın ve geri kalanını görmezden gelirsin. Sanki kafana sadece olumsuzlukları geçiren bir filtre takmışsın gibi. Bir üniversite öğrencisi mesela 100 sorudan 83 tanesini doğru yapıyor. Aslında sınıfın en yüksek notunu alıyor. Lakin kaçırdığı 17 soruya odaklanarak ben başarısızım diyor. Düğünün mükemmel geçiyor ama tek bir küçük aksaklığa, mesela pastanın biraz geç gelmesine takılıyorsun ve tüm düğünü öyle hatırlıyorsun. 4. Olumluyu geçersiz kılma. Bu en sinsi çarpıtmalardan biri. İyi bir şey olduğunda otomatik olarak onu değersizleştirirsin. Biri seni övdüğünde sadece nazik olmaya çalışıyor dersin. Bir başarı elde ettiğinde şans eseri oldu dersin. Yazar buna ters simya diyor. Simyacılar metalleri altına çevirmeye çalışırdı. Sen ise altını metale çeviriyorsun diyor. Kitapta hastanede tedavi gören bir kadından bahsediyor. Birçok hasta ve din adamı onu ziyaret edip sevdiklerini söylüyor. Halbuki kadın hep şöyle söylüyor. Beni tanımıyorlar ama önemli değil. Beni yeterince önemsemiyorlar ama önemli değil. Yani aslında dünya kadına sevgi yağdırıyor ama kadın her bir sevgi damlasını adeta sayılmaz diyerek reddediyor. 5. Sonucu atlama ya da zihin okuma ve falcılık. 2 alt türü var bunun. Biri zihin okuma, başkalarının ne düşündüğünü bildiğini zannedersin. Arkadaşın mesajına cevap vermez ya da geç döner, benden sıkıldı dersin. Patronun surat asar, benden memnun değil dersin. Eşin sessiz kalır, bir hata yapmış olmalıyım dersin. Oysa arkadaşın mesajı görmemiş olabilir. Patronun kendi sorunları olabilir. Eşin sadece yorgun olabilir. Falcılığa bakalım. Geleceği olumsuz bir şekilde öngörürsün. Depresyondaki bir doktor kariyerini bırakıyor çünkü eminim sonsuza kadar işe yaramaz kalacağım diyor. Tedavi sürecinde bu öngörünün tamamen anlamsız olduğu ortaya çıkıyor. Yani bu da kitaptan gerçek bir hikaye. Bu arada kitapta 2 tane önemli bilimsel çalışmadan örnek veriyor yazar. Ayrıntılarına girmeyeceğim ama her ikisi de zihin okumakta da falcılıkta da hiç başarılı olmadığımızı söylüyor. Dürbün etkisi 6.
6. madde, hatalarını, korkularını, kusurlarını dev bir ekranda izlersin ama başarılarını küçük bir pencereden. Bir dürbüne bakıyorsun mesela, bir taraftan bakınca hatalar dev gibi görünüyor. Diğer taraftan bakınca ise başarılar karınca gibi küçük kalıyor. Ve sen sonra adeta şöyle diyorsun: aman Allah'ım korkunç. Yani iyi şeyleri çok küçük görüyorsun ama önemsiz şeyleri ya da kötü şeyleri de çok daha büyük görüyorsun. 7. Duygusal çıkarsama. Duygularının gerçekliğin kanıtı olduğuna inanırsın. Kendimi başarısız hissediyorum, o halde başarısızım. Suçlu hissediyorum, o halde bir şeyi mutlaka yanlış yapmışımdır. Umutsuz hissediyorum, sorunlarım asla çözülemez gibi. Ancak duygular düşüncelerine bağlıdır ve düşüncelerin çarpık olabilir. Hissettiğin şeyin gerçek olması gerekmez. Ertelemenin arkasındaki mekanizma çoğu zaman aslında budur. Bu arada Damasio'nun somatik belirteç hipotezi duyguların karar verme süreçlerini etkilediğini gösterse de Daniel Kahneman'ın çalışmaları duyguların sistematik olarak yanlış yönlendirici olabildiğini ortaya koyuyor. Özellikle de depresif durumlarda duygusal çıkarsama bir onay yanlılığı döngüsü oluşturuyor. 8. Yapmalıyım cümleleri, yani meli, malı, tiranlığı. Kendini yapmalıyım, etmeliyim, mecburum cümleleriyle yönetirsin diyor yazar. Albert Ellis buna mustürbasyon, yani zorunluluk saplantısı diyordu. Bu cümleler seni motive etmiyor. Aksine strese sokuyor ve suçluluk oluşturuyor. Daha çok çalışmalıyım strestir. Hata yapmamalıyım korkudur. Herkes beni sevmeli, hayal kırıklığı getiricidir. Başkalarına yöneltildiğinde ise öfke oluşturur. Kitapta bir hastadan bahsediyor yazar. 5 dakika geç kalan misafiri için bu kadar düşüncesiz olmamalıydı diyor ve kavga, gürültü çıkarıyor. 9. Etiketleme. Bir hatanı alıp tüm kimliğine yapıştırırsın. Hata yaptın demek yerine ben başarısızım dersin. 10 farklı yemek yaparsın, birinde tuzu fazla kaçırırsın, yemek yapmayı bilmiyorum dersin. Bu hem yıkıcı hem de mantıksızdır. Sen yaptığın tek bir şeyle ölçülemezsin. Biz de buna NLP'de davranış ben değildir deriz. İster kendin için ister bir başkası için. Bir başkasını da yargılarken sen sorumsuzsun demek yerine bu davranışın sorumsuzcaydı demek bambaşkadır. 10. Kişiselleştirme. Kontrolün dışındaki olayların sorumluluğunu üstlenmeye kalkarsın. Çocuğunun notları düşer mesela, ben kötü bir anneyim dersin. Takımdan biri hata yapar, ben daha iyi açıklamalıydım dersin. Kişiselleştirme suçluluğun temelidir. Tüm dünyanın yükünü omuzlarında taşıyormuş gibi hissedersin. Oysa birçok olay senin kontrolünde değildir. Bir kişi sadece kendi kontrolü alanındaki şeylerden sorumlu tutulmalıdır. Ve 3. bölüm. 3 sütun tekniği ya da zihinsel yeniden çerçeveleme. Peki bu virüsleri nasıl temizleyeceğiz? Yazar bize bir zihinsel laboratuvar sunuyor. Bu aslında NLP'deki yeniden çerçeveleme ile büyük benzerlikler taşıyor. Yani olayı değil de olayın çerçevesini değiştiririz. 3 adımda işleyeceğiz bunu. Birincisi düşünceyi yakala. O an aklından geçen otomatik düşünceyi kağıda dök. 2. Tuzağı tanımla. Az önce saydığım 10 çarpıtmadan hangisidir bu? İsmi koyduğun an bile o canavarın gücü azalıyor. 3. Gerçekçi alternatifi yaz. Burada kastedilen pozitif polyanlacılık değil, kanıta dayalı tüm resmi gören gerçekçi bir bakış açısı geliştirmek. Örneğin olumsuz düşünceyi yakaladın. Kimse beni istemiyor cümlesi hangilerine giriyor? Örneğin zihin okuma ya da aşırı genellemeye. Peki buradaki gerçekçi alternatif nedir? Mesela şöyle diyebilirsin. Bu düşünceyi destekleyecek hiçbir gerçekçi kanıt yok. İnsanların davranışları tamamen farklı nedenlerden kaynaklanıyor olabilir. Önce gerçekten bilgi toplamam gerekiyor. Neden böyle hissettirdi? Ya da bana neden öyle baktı? Neden şu cümleyi kullandı gibi. İkinci bir örneğe bakalım. Mesela aklına gelen o olumsuz düşünce başarısız oldum, asla işe yaramayacak tarzında bir şey. Peki buradaki bilişsel çarpıtma nedir? Mesela ya hep ya hiç ya da falcılık. Gerçekçi cümle ne olmalı burada? Şu anda zor bir dönemden geçiyorum ama bu gelecekteki tüm hayatımı belirlemez. İlk denemeler genellikle zorludur. Yolumu bulmak için ne yapabilirim diye cümleyi doğru bir şekilde kurabilirsin. Zaten gerçekte aynen budur. Bizim düşünce ya da olumsuz hislerimiz zaten tamamen yorumlardan kaynaklanır. Asla olayın kendisinden değil. Bu arada yazar burada birçok hastasına bu 3 sütunlu muhteşem çalışmayı uyguladığını ve her birinde depresif etkilerin ciddi anlamda azaldığını, yine anksiyete ve kaygıların da ciddi anlamda azaldığını belirtiyor. Nörobilimsel çalışmalarda da düşüncenin yeniden yapılandırılmasının
prefrontal korteksteki aktiviteyi artırdığını ve amigdaladaki aşırı tepkiselliği azalttığı bulundu. Yazar Burns buna mucize yöntemi diyor adeta ve bu tekniği tutarlı bir şekilde uyguladığınızda beyninizin yeni bir düşünme biçimi öğrenmeye başladığını göreceksiniz diyor. Çünkü düşüncelerinizin kalitesi arttıkça duygularınız da gelişmeye başlar diyor. Bölüm 4. Hareketsizlik tuzağını kırmak. Başka bir deyişle eylem motivasyonu doğurur. Hareketsizlik bir kısır döngüdür. Çoğumuz önce motive olayım, sonra yapayım deriz. Ancak bilimsel araştırmalar ve Burns tam tersini söylüyor. Önce yap, sonra hisset. Küçük adımlar beynimizdeki ödül merkezlerini aktive eden doğal antidepresanlardır diyor yazar ve burada muhteşem bir önerisi var. Günlük aktivite planlaması. Bu Burns'ün en güçlü araçlarından biri. Peki nasıl çalışıyor? Bir kağıt al diyor. Sol tarafa bugün yapmayı planladığın her şeyi yaz. Ama çok büyük şeyler değil. En fazla 30 dakikalık küçük adımlar. Çünkü depresif bir zihin uzun görevleri reddeder ama küçük görevlere direnmez diyor. Sağ tarafa gerçekten ne yaptığını yaz. Sonra yaptığın her şeye 0-5 arası puan ver. Ve ne kadar zevk aldım diye sor ya da ne kadar başarılı hissettim diye. İnsanlar bu kısmı başta sevmiyor ama düşündüğünden çok daha fazlasını yaptığını görmeye başlıyorsun diyor. Örneğin duş aldım 3 puan, 30 dakika kitap okudum 4 puan, bir arkadaşımı aradım 3 puan. Günün sonunda fark ediyorsun ki ben aslında bir şeyler yapıyorum. Düşündüğümden çok daha güçlüyüm. Bu farkındalık suçluluk döngüsünü kırmaya başlıyor. Motivasyonu beklemek yerine önce eyleme geçtiğinde gerçekten her şey değişiyor. Benim de hayatımda önemli bir dönüm noktası Vincent van Gogh'un şu sözünü okuduğum an gerçekleşmişti. Eğer içinden bir ses sen ressam değilsin diyorsa kalk ve hemen resim yapmaya başla. O sesin nasıl sustuğunu göreceksin. Yani önce motivasyonu beklemeyip harekete geçtiğimizde küçük de olsa o motivasyon eylemin içinden doğacak zaten. 5. bölüm özgüven ve beklenti uçurumu. Gerçek özgüven dışarıdan gelen ve başarı ya da onaya endeksli özgüven değildir. Modern dünyada bize her şeyin en iyisini hak ediyorsun şeklinde bir şeyler dayatılıyor. Özellikle de ebeveynler bunu çok yapıyor. Çocuğuna hep bunu söylüyor ya da hissettiriyor veya hem söylüyor hem hissettiriyor. Peki sonra o çocuk büyüyünce ya da yetişkin olunca ne yapıyor? Gerçek dünyada böyle bir karşılık bulamıyor doğal olarak ve darmadağın oluyor, depresif duygulara giriyor. Buradaki kurtuluş ne diyor yazar? Dış onayı bırak. Sadece içine dön. Gerçek özgüven dışarıdan gelen değildir. Kendinle barışık olma halidir diyor. Sen bir başarı veya başarısızlık değilsin. Sen değişen, gelişen, akan bir süreçsin. Bir nehirsin, bir heykel değilsin diyor. Kısacası kendini hatalarınla, kusurlarınla, eksiklerinle kabul et. Mükemmel olmak zorunda olmadığını bil ama yapabileceğinin en iyisini yapmaya odaklan. Çok sevdiğim bir oyuncu Peter Dinklage bir ödül töreninde şöyle demişti. Hiç unutamadım bu sözü. Kusurlarını bir kere kabul ettiğinde kimse onları sana karşı kullanamaz diyordu. Ben de bu sözün üstüne şunu eklemeyi seviyorum. Kendin bile kullanamazsın. Yani kusurlarını kabul ettiğinde aslında dünyanın en güçlü insanı olursun. Bölüm 6. Haritayı güncellemek. Şimdi başladığımız yere dönelim. Önündeki o geçilemez bataklık sadece zihnindeki bir leke olabilir. Doktor David Burns bize o haritayı nasıl temizleyeceğimizi öğretiyor adeta. Bir dahaki sefere kendini kötü hissettiğinde o can alıcı soruyu sor. Şu anki düşüncem ne ve bu gerçekten doğru mu? Bu soruyu sorduğun an aynayı da haritayı da silmeye başlamışsın demektir. Sevgili dost, takdir edersin ki bu bir özet ve kitapta bunun çok daha fazlası var. Özetlediğim her kitap gibi İyi Hissetmek isimli bu muhteşem kitabı da alıp okumanı çok ama çok isterim. Bitirirken bir hatırlatma yapmama izin ver. Bunu bir vicdani sorumluluk olarak görüyorum. Bizler burada hayatımızı nasıl iyileştireceğimizi konuşuyoruz ama dünyanın farklı yerlerinde, özellikle de Filistin'de, Gazze'de, Doğu Türkistan'da, Sudan'da insanlar sadece yaşama haklarını istiyorlar. Sadece bunu arıyorlar. Ve biz onlar yokmuş gibi, bunlar hiç yaşanmıyormuş gibi davranamayız. Böyle yaşayamayız diye inanıyorum.
Peki ne yapabiliriz onlar için? Aynen kitapta bahsedildiği gibi her şeyi kontrol edemeyiz. Her şeye gücümüz yetmez belki. Bu zulmü belki tek başımıza durduramayız. Ancak akılda kalmalarını sağlayabiliriz. Sosyal medya hesaplarımıza bol bol paylaşabiliriz. İnsanlara gücümüz yettikçe anlatabiliriz. Onlar için her istediğimize dua edebiliriz. Gücümüz nispetinde maddi yardımlarda bulunabiliriz ve en önemlisi boykot yapabiliriz. Boykot, hani her birimizin içinde dünyayı değiştirme isteği vardır ya, mutlaka vardır. İşte boykot aslında her birimize bu imkanı veriyor. Dünyayı değiştirebilme şansını veriyor. Çünkü yaptığımız ya da yapmadığımız şeylerle aslında dünyadaki düzenin değişmesine vesile oluyoruz. Biraz etrafımıza bakacak olursak çok az kişinin boykot yapmasına rağmen nelerin değiştiğini görmek mümkün. Yeni bir kitap özetinde buluşana kadar kendine çok iyi bak. Sevgiler, selamlar.